Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar köyüne geldik. Arkamda da gördüğünüz üzere Kaz Dağları'nın eteklerinde Edremit Körfezi'ni gören, Ege Denizi'ni gören güzel bir köydeyiz. Bugün buraya neden geldik? Çünkü 9 yıl önce buraya taşınan Abbas Erden'in köye göç hikayesini dinleyeceksiniz. Abbas Erden 9 yıl önce bu köye taşındığında yaklaşık 5 dönümlük bir araziyi ailesiyle birlikte satın aldılar ve burada arıcılık yapmaya başladı. Aynı zamanda solucan gübresi üretimi yapıyor. Şimdi bugün Abbas Erden'le konuşacağız. Onun köye göç hikayesini dinleyeceğiz. Hazırsanız yayınımız başlıyor. Adım Abbas Erden. 9 sene oldu Kaz Dağları'na taşınalı. Tahtakuşlar köyünde yaşıyorum. İlk 2000 senesinin başlarında gelmiştim Kaz Dağları'na. O zaman buralara aşık oldum. Daha sonraki süreçte yaşam mücadelesi içerisinde hayat kurmaya çalıştım. Uzun çabalar sonucunda böyle bir yer alacak duruma geldiğimde de geldim. Hep istiyordum ki böyle geniş bir ufku olan, baktığımda özgürlüğü ve sonsuzluğu hissedebileceğim, doğayla iç içe olabileceğim bir yer olsun, yaşadığım yer. Hayallerimdeki yeri de buldum. Burasını ilk gördüğüm anda çok sevdim. Hatta bazen diyorum, her gün bir öncekinden daha çok seviyorum burayı. Daha öncesinde hiç yerleşik hissetmiyordum kendimi. Çünkü hep Kaz Dağları'na gitmek vardı hayalimde. Onun ötesinde de hep yaşam mücadelesi, başka mücadeleler derken sürekli başka yerlerde bulunmak gerekiyordu. Çok erken yaşlarda ailemden ayrıldım. Onlar memlekette, ben okumak için İstanbul'daydım. O gün bugündür, yani buraya yerleşene kadar hep böyle kendimi aidiyetsiz hissederdim. Ne zaman hayallerimi gerçekleştirmek için buraya aldım kardeşlerimle birlikte, o zaman böyle bir yere, bir mekana kök salar gibi, bir ağaç gibi hissettim kendimi. Bir yerim, yurdum var gibi hissettim. Burası ben aldığımda tamamen bakir bir yerdi. Hatta öyle ki benden önce yaklaşık bir 15 sene bakım falan görmemiş. Bildiğiniz böyle çalılık gibi bir yerde. Emek verdim. Buranın her santimetre karesinde kelimenin gerçek anlamıyla alın terim var, emeğim var. Emekçi bir insanım zaten. O yüzden emek verip bir şeyleri var edebilmek benim için çok kutsal, çok değerli. Öncelikle ağaçları rehabilite etmeye çalıştım. Ondan sonra arkadaşlarımın desteğiyle birlikte bu görmüş olduğunuz evi yaptım. Planlamasından montajına kadar, tesisatına kadar, giderine kadar her şeyinde emeğim var. Gururla diyebilirim ki kendi evimi kendim yaptım diye. Solucan çadırımızı yaptım. Arıcılık yapıyorum çünkü doğadan alıyorum. Doğaya borcum olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla doğada, Kaz Dağları'nda yaşamak istiyorsam da oraya bir katkım olması gerektiğini düşünüyorum.
O yüzden doğaya teşekkür anlamında arıcılık yapıyorum. Daha öncesinde de yapıyordum. İstanbul'da yaptım, sonra Sakarya'da yaptım. Şimdi burada yapıyorum uzun yıllardır. Kaç kovanın var abi? Yaklaşık 80 kovan arım var. Değişiyor tabii, yani iklime göre, mevsime göre azalıyor, artıyor ama ortalama 80 civarı kovanım var. Arılar biliyorsunuz yaşamımız için çok önemli, doğanın kendisi için çok önemli. Yediğimiz gıdaların %70'i arılar sayesinde var oluyor, üretiliyor. Tabii bizim yediğimizle birlikte doğadaki diğer canlıların da, yani arı döllenme yapıyor. İşte kuşlar da o meyvelerden yiyor. İşte arı döllenme yapıyor. Oradan düşen meyveleri işte çakalı, domuzu, ayısı, başka canlılar da tüketiyor. Dolayısıyla arıcılıkla ciddi anlamda doğaya yapabileceğim ölçüde tabii ki bir katkıda bulunmuş. Doğa Ana'ya teşekkür etmiş oluyorum. Aynı şekilde solucan gübresinde de düşüncem hep aynıydı. Solucan gübresi doğal bir gübre. Toprağı zenginleştirir. Yani insanlar genelde işte bitki ve ağacı geliştirir, daha çok ürün verir mantığıyla yaklaşıyor. Bense tam tersi, solucan gübresi kullanılan toprak kendini yeniliyor ve orada bir habitat oluşturuyor. Yani atalarımızın, dedelerimizin zamanında kalan o verimli, zehirsiz... Bu sağdaki çadır solucan gübresi ürettiğiniz yer. Yerim orası. Biraz sonra gezeceğiz orayı da. Tabii, yani yaptığım işleri bir taraftan severek yapıyorum, bir taraftan da amatörce yapıyorum. Yani belki izleyenler çok profesyonel bir şey bekliyor olabilirler. Yok, hayır, benim yaptığım her şey amatörce ve sevgiyle yapılan şeyler. O yüzden elimdeki malzemeleri dönüştürerek yapıyorum. Olabildiği kadar az tüketimi yapıp dönüştürülebilir, yenilenebilir şekle getirmeye çalışıyorum. Elimdeki malzeme, elimdeki ihtiyacı karşılasın isteğindeyim. O yüzden çok profesyonelce bir şey görmeyecek izleyenler. Satış için de çok çaba sarf etmiyorum. Öncelikle kendi arazimde kullanıyorum. Tabii birçok farklı iş yapıyorum. Gelen giden vesaire. Çok fazla da ilgilenemediğim halde hala orada domatesler var, patlıcanlar var, çiçekler, biberler falan. Yani hem atalık tohum olmasından kaynaklı hem solucan gübresinden kaynaklı. Yani aralığın 10'una geldik. 10 Aralık'ta hala yaz sebzesi kullanabiliyorum, tüketebiliyorum. Bunun tek nedeni işte hem atalık tohum hem de solucan gübresi. O yüzden hani hoşuma da gidiyor. Yani zaten üretmek, emek vermek, çaba göstermek beni mutlu eder ama tabii onun karşılığını almak da ayrıca mutlu ediyor insanı. Yapabildiğim her şey tamamen öncelikle kendi düşüncelerim, yapabileceğim şeyleri hayal edip ona göre yol alıyorum. Onun haricinde elbette ki tek başına hiçbir şey olmuyor. Ailemin elinden geldiğince desteği oluyor. Dostlarımızın desteği oluyor. Yani arkadaşlar sağ olsunlar. İşte ben bir yere gittiğimde köpeklerime, işte tavuklarıma vesaire bakıyor. Bahçem sulanması gerekiyorsa suluyor. Onun haricinde yapılacak bir iş olduğunda arkadaşlarla kolektif bir şekilde yapıyoruz. Herkes elinden geldiğince, becerdiğince bir şeyler yapıyor. Aynı şekilde ben de diğer arkadaşların ihtiyaçları olduğunda elimden gelen, becerebildiğim şeyleri onlar için yapıyorum. Böyle kolektif ve komünal bir çalışma olunca tabii ki yani hem gözüm arkada kalmıyor bir yere gittiğimde hem de iş gücü ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Onun ötesinde de dayanışma duygusunu yaşatıyoruz. Dayanışmak ve paylaşmak hem güzel duygular hem de gerçekten ihtiyaç. Çünkü tek başına bir yaşam söz konusu değil. Ben buraya yerleştikten sonra işte belki burayı biliyorlardı bölge olaraktan ama gelme niyetleri yoktu. Bir kısmı işte ya Abbas gitti, ya biz de gideriz yaptı, gelenler oldu. Bir kısmı daha önceden hiç duymamış ama işte benden, paylaşımlarımdan ya da buraya beni ziyarete geldiğinde etkilenmesinden dolayı buraya gelenler oldu. Onun haricinde de gelecek zaman diliminde bu bölgeye yerleşmeyi düşünen, gelmelerinden de mutluluk duyacağım arkadaşlarım var tabii ki. Biraz yaşadığınız bölgeyi tanımlamanız gerekirse böyle Kaz Dağları'nın eteğinde Tahtakuşlar köyündesiniz.
Burayı bilmeyenler için biraz böyle anlatmanız gerekirse nasıl anlatırsınız bu doğayı? Coğrafi anlamda burası bana kalırsa Kaz Dağları'nın kalbi. Yani köyümüz için söylüyorum. Çünkü şu tepenin arkası şu an Sisli Tepe. O tepenin arkası Sarıkız Tepesi. Kaz Dağları'yla özdeşleşmiştir. Hemen şurada gördüğünüz Çamlıklar Kaz Dağları Milli Parkı. Burası da zaten gördüğünüz gibi değişik doğal kendiliğinden yetişen işte ağaçlar, meyveler. Ne yetişiyor çamlar. mesela en çok buralarda? Zeytin, onun haricinde fıstık çamı, badem, incir, meşe. En çok bunlar var. Kendiliğinden yetişiyor bunlar. Tabii ki özellikle zeytini vakti zamanında köylüler dikmiş. Bu arada aileniz Tokat'ta yaşıyor. Yok, ailem Tokat'ta yaşamıyor. Uzun yıllar oldu Tokat'tan ayrılalı. İstanbul'da yaşıyor ailem. Anne babam da ben geldikten sonra Akçay'a geldi. Yazları burada, kışın, hatta dün gittiler. Kışın İstanbul'da yaşıyorlar. Yani çocukluğumda da hep yani köyde yaşarken de ben üretimin içindeydim. Köyde o zaman Tokat'ta yapılan her işi yapardım. İşte yarım gün okula gidiyorsam yarım gün hayvan otlatmaya giderdim. Tarlalarda ne yapılıyorsa buğdayı, nohutu, mercimeği, şeker pancarı severek yapardım. Ondan sonra bağımız vardı. Pazar günleri bağda yaprak toplardık. Pazartesi günü ilçemizin pazarı vardı. Çocuktum ama götürürdüm hem aileye katkı anlamında hem de ailem bana güveniyordu demek ki bugün baktığımda. Götürürdüm o asma yapraklarını satar ailemin pazar ihtiyacını karşılar gelirdim. Yani çocukken de doğanın içindeydim, üretimin içindeydim. O zamanlarda okumayı severdim. Hatta ilkokula başlamadan okuma yazma öğrenmiştim. Hatta anlatayım. Bizim zamanımızda ev ev dolaşıp köyde öğrencileri kayıt ederlerdi. Öğretmenler geldi, beni de kaydedecekler. Kimliğimi istediler, götürdüm. Dediler seni kaydedemeyiz. Yaşın küçük. Ben dedim yok okula gideceğim. Okuma yazma biliyorum. Öğretmenler inanmadı benim okuma yazma bildiğime. Kimliğimi okuttular, okudum. Ondan sonra başka bir şeyler okutturdular. Okudum. Dediler tamam sen hak ettin. Yani ta o zaman mücadeleyle okula kayıt oldum. Benim varlarım, zeytinler benim, incir benim buranın. Ondan sonra maydanoz buranın, çökelek Tokat'ın, tereyağı Tokat'ın. Bunlar Hatay'ın, acı biberi, pul biberi, yani biber salçası. Bu gene buranın yağı zaten, yağ, kekik, nar ekşisi. Marketten bir şey yok. Peynirler var. Peynirler. Onlar da köyden. Köyde yapan yok ki. Yok mu? Köyde hiçbir şey yok. Ben diyorum ki köyün diyorum tek köylüsü benim. Burada keçi peyniri falan yapmıyor mu? Keçi yok. Değil mi? Milli park olduktan sonra hayvancılığı bırakmışlar. Kimse yani doğru düzgün tavuk besleyen yok böyle. Bu kilim Erzincanlı bir arkadaşımızın anneannesinin yaptığı yaklaşık 65-70 yıllık bir kilim. Şunlar köyden bir ablamızın yaptığı eve uğur getirsin diye yapılırmış. Şu şey mi? Mavi ve beyaz olan var ya ayrı ayrı tamam. onlar. Evet. Bunlar benim köyde çocukluğumda Tokat'ta olanlar.
Sanki bunlar böyle hayvancılıkta, tarımda kullanılan. Bununla biçilen ekinleri, adı da topuldur. Ayakla birlikte toplar bir yere öbek olarak konulurdu. Bu sene memlekete gittiğimde oradaki evden getirdim. Bu da tırmık denir. Saplar falan biriktikten sonra onun burada bir de çekme yeri vardır. Tabii bütün dişleri Onunla toprağın üzerinde çekilir. İşte kalan sapsaman biriktirilirdi. Bunlar orak. Bunlar hayvan için eskiden yaylaya çıkılırmış. Tuz götürülürmüş. Tuz heybesi. Bunlar da her biri yani benden yaşlı. Evet. Gerçekten benim. Orada bir tablo görüyoruz. Var. Bu tabloda Akçay'dan bir ablamızın el emeği. Çok sağ olsun. Kendisi getirdi, hediye etti. Ev hediyesi yani. Evet. O da bir ablamızın emeği. Evet, burada soban. Evet, soba evdeki en sevdiğim eşyalardan birisi. Çayımı yapıyorum, yemeğimi yapıyorum. Fırınında işte patatesimi, yemeğimi, ekmeğimi yapıyorum. O yüzden çok işlevselli olan şeyleri seviyorum yani. Isınma da aynı zamanda sobayla sağlanıyor. Zaten burası. Evet. Bir nevi aslında köye de çok yakın değilsin. Köye de bir mesafen var değil mi? Evet. Yani köy içinde değilsin. Köyün içinde değilim. Köyün dışındayım. Köyle hemen yakınız. Birbirimizi çok rahat duyuyoruz ama köyden bağımsızız. Evet. O da iyi bir şey bir taraftan. Çünkü özgürlüğüne düşkün bir insanım. Burada okuduğunuz kitaplar var. Evet. Evet, kitap bölümünü şöyle gösterelim. Kitap okumaya burada çok zaman ayırıyor musunuz? Nasıl oluyor? Okuyamıyorum. Yani buraya gelmekteki en temel amaçlarımdan birisi, yani 3-4 tane kendime koydum temel hedef vardı. Birisi okuyup yazabilmekti. Tabii burayı var edebilmek çok ciddi bir süreçti. Yani ya çok paranız olacak ya çok iş gücünüz olacak. İkisi de olmayınca çok emek vermek gerekiyor. O yüzden çok emek verdim ama artık herhalde istediğim kadar olmasa da okuyabilir, yazabilir hale. Tabii solucan gübresi üretmek, arılarla uğraşmak bayağı bir insanı meşgul ediyor değil mi? Bir de arkadaşlarımla birlikte zeytinlik bahçelerini alıp yarı yarıya onların bakımını ve toplamasını yapıyoruz. Sizin mesela şu anda bulunduğunuz arazi kaç dönümdü? Benim burası 5 dönüm. 5 dönümün içinde aynı zamanda zeytin ağaçların da var. Evet, zeytin ağaçlarım, incir ağaçlarım, fıstık çamları, badem ve kendi fazla olan zeytinleri de hani zeytinyağına dönüştürüp satıyor musun? Zeytinyağına dönüştürüyorum. Videolarınızdan görmüşlerdir. Ben Mucit Macit diyorum. Evet. Erdal abimiz var Küçükkuyu'da. Erdal abimizin taş değirmenine götürüyorum. Benim kendi arazimde çıkan zeytinin tamamını Erdal abiye götürüyorum. Orada zeytin sütü elde ediyoruz. Taş değirmende hiçbir ısıl işlem görmüyor. Peki fazla mahsulünü satıyor musun yoksa böyle aile içinde mi dağılıyor? Satıyorum. Geçimimi sağlamak için bir şeyler yapmam Emekli lazım. değilsin bu arada. Emekli değilim. Emekli olma ihtimalim de yok gibi bir şey. Çok az bir primim var. Emekli olmak artık biraz sorgulanır hale geldi değil mi? Türkiye'de. Yani hani maalesef. Emekli maaşlar da olsun. Yani 10-12 bin lirayla geçinmek hayal bile değil. Artık sağlık güvencesi de çok güvence sayılmaz. Çünkü aile hekimine gitseniz ceza, gitmeseniz ceza. Bir de o doktorlara ayrı şey. İlaç yazamıyorlar. Yazamadıkları için insanlarla yapıyorlar. Siz gidip hastaneden randevu bulamıyorsunuz. Yani emekli olmanın da bir gereklilik olduğunu düşünmüyorum artık. Kovanlar burada değil. Kış bitmeden yavru yapabilsin diye polen gelen bir bölgeye arılarımı götürdüm. Püren çiçeği olan sarımsaklıya götürdüm.
Bir yılda kaç kere yer değiştiriyorsun? Mesela arıcılıkla ilgili biraz Şimdi sohbet edelim. Edelim. Kelimenin gerçek anlamıyla doğal arıcılık yapıyorum. Yılda 6-7 defa yer değiştiriyorum. Nerelere götürüyorsun Nerelere mesela? götürüyorum? İşte şimdi şu anda Ayvalık tarafında. Oradan sonra buraya gelecek. Buradan sonra Balya'ya ya da Gönen tarafına götürüyorum. Hı hı. Ondan sonra Kalkım'a götürüyorum. Kalkım'da kestane ve meşe balı almak için, üretebilmek için. Kalkım'da nereye götürüyorsun abi? Kalkım'da Akçakoyun köyüne götürüyorum. Akçakoyun'a. Evet. Orada dağın içine giriyorsunuz. En yakın yerleşimden 17 kilometre kadar bir orman içi alanda arılarım 2-2,5 ay kalıyor. Ondan sonra bu bölgeye çam balı için getiriyorum. Ya kendi yerime ya da Güre tarafına. Sonra tekrardan çiçek olan bir bölgeye ya Kalkım'a ya da İvrindi tarafına götürüyorum. Sonra tekrar ikinci bir çam balı için buraya getiriyorum. Buradan sonra da Ayvalık'a götürüyorum. Arıcılığın doğaya katkıları hakkında böyle biraz bahsetmeniz gerekirse. Evet. Arıcılık konusunda ne Şimdi- düşünüyorsunuz? Arı doğa için olmazsa olmaz bir canlı. Yani işte yediğimiz, tükettiğimiz gıdaların %70'inden fazlası arıların ve diğer böceklerin döllemesiyle oluyor. Dolayısıyla döllenme olmazsa verim olmaz. Verim olmazsa kıtlık olur. Kıtlık olursa da savaşlar olur. Yani hani geniş pencereden bakınca barışa bile katkısı var. Evet. Yani doğaya katkısının yanında. Tabii sadece insan için değil, o döllenen meyveler vesaire diğer canlılar da tüketiyor. Dolayısıyla bütün doğaya, bütün habitata katkısı var. Ben de arıların neslinin devamı için hasbelkader bir şey yapabiliyor olunca iyi hissediyorum. Doğru şeyler yaptığımı düşünüyorum. Diğer taraftan da hiçbir kimyasal kullanmıyorum. Yazın Trakya'ya gidenlerden ayçiçek balı alıyorum. İlkbahar beslemesini şeker yerine balla yapıyorum. Aslında o çok önemli. Mesela Trakya balı biraz ucuz değil mi? Hani ucuz şeker alacağına bal almak daha mantıklı değil mi? Yani tabii ki şeker alandan daha çok para veriyorum ama en azından birilerine doğal bal derken göğsümü gere gere alnımı eğmeden doğal bal diyebiliyorum ürettiğim bala. Evet. Peki varroa mücadelesini nasıl yapıyorsunuz? Varroa mücadelesini iklim yani zamana göre değişir. Tamamen bitkisel ürünler kullanıyorum. İşte kekiktir, ceviz yaprağıdır, defnedir, ısırgandır. Isırganı çok kullanıyorum. Birçok insan ısırganı Onu nasıl bilmez. kullanıyorsunuz? Mesela örnek olsun diye bir Yani anlatabilir ısırganı misiniz? iki şekilde kullanıyorum. Kovanın üst bölümüne yani içinde o peteklerin üstüne koyuyorum genelde. Isırgan oksalit asit salgılıyor şey yaptıkça, söndükçe. Zaten oksalit asit çok faydalı şey için. Yani arı için, arılardaki arı sağlığı pirelerin, için. bitlerin dökülmesine. Tabii onun için. Onun haricinde kekik çok faydalı bir bitki. Hatta yani keki mesela dağdan topladığım keki gene aynı şekilde kovanın üstüne koyuyorum. Evde kuruttuğum kekiklerin saplarını da körüklü duman olarak yakıyorum. Yani arıyı ve arı ürünlerini zehirlememiş oluyorum. Biraz solucan gübresi ürettiniz çadıra hem bakalım. Hem solucan gübresinin neye faydası var, doğaya ne gibi faydaları var? Özellikle bu ürettiğimiz ürünlerin solucan gübresiyle olursa Evet. nasıl bir faydası olur? Şimdi solucan gübresi bu doğada, toprakta olan
her türlü bitki ve ağaç için doğal bir gübredir. Tamamen organiktir. Gene aynı şekilde hiçbir kimyasal ürün yoktur. Kapıyı kapatacağım. Şunun için 2 gün önce yeni bir kangal yavrusu getirdim. Karantinaya aldım kendi şeyimde. O Tabii da içeride şimdi geliyor zaten. Özgürce dolaşıyor. O zaman onun ismi de var mı? Onun ismi şöyle. Sivas'tan İzmir'e geldi. İzmir'de bakan abla tanımıyorum. Alırken tanıştım. Mişa ismini koymuş. Ben de abla da çok cana yakın bir ablaydı. Emek de vermiş buna. Mişa ismini kullandım. Öldü. Şu an kaç tavuğun var? Şu an 2 tavuk bir horozum var. İşte birkaçı Şahin yedi. 2 tanesini dışarıda dolaşan köpekler yedi. Derken 2 tavuk bir horoz kaldı. Burada çadırın içinde kalıyor. Pencere açık zaten, oradan da dışarı çıkıyor keyiflerince. Evet, şimdi solucan gübresini ondan sonra yaptığımız yere gidelim. Çadırdan ben de bir tane kurdum ama bu kadar büyük değil tabii. Daha yavru ama şey diye yatıyor. Oy, peki ne zaman dışarı çıkacak bu? Bir hafta falan burada kalsın. Hem beni iyice tanısın. Yerini tanısın değil mi? Tabii yerini sahiplensin. Ondan sonra dışarı çıkacak. Hem de biraz karantina gibi. Yani oldu ki başka bir şey getirdi. Diğer köpeğe bulaşmasın. Diğer köpeğe bulaştırmasın. Evet. Burada da solucan gübresi ürettiğiniz tekneler var. Bakın benim güzel kızım. Tatlı kızım. Oh. Şu tarafa gel istersen. Tabii Şimdi şöyle buraya şunun için davet ettim. Hasatını görelim diye. Şimdi bir tarafa yiyecek veriyorum. Organik atıklar, işte yanmış inek gübresi, çay posası, sebze artıkları, tabii hepsi değil. Onlar da seçiyoruz. Asitli olmayan sebze meyve artıkları. Hasat edebilmek için bir tarafına yiyecek veriyorum, bir tarafına vermiyorum. Verdiğim tarafa geçiyor solucanlar. Vermediğim taraftan da şurada gördüğünüz gibi çay posası kıvamında. Bunlar tamamen organik atıklar. Solucanın dışkısı. Solucanın ne gibi faydası oluyor yani o şeyde? Nasıl oluyor bu gübre? Bunlar özel cins solucanlar. Yani bu gübre üretimi için üretilmiş yapay bir solucan türü bunlar. Kaliforniya solucanı deniyor. Nereden getirttirdiniz bunları? Nasıl elde ettiniz mesela? Yani bunu işte benim gibi üreticiler başkalarına satıyorlar. Ben de Denizli'den almıştım. Orada birisini bulmuştum. Oradan almıştım. Şu en baştaki tek kasaydı. Oradan çoğala çoğala bunlar oldu. Şimdi solucan böyle solucanları görebilir miyiz? Bak burada rahat görürüz. Çünkü şeyleri kabukların altında bol miktarda oluyor. Şurada. Yani yakın çekim yapabiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bakayım. beyaz minik olan şeyler var. Işık tutayım mı? Onlar yeni doğmuş yavrular mesela. Şunlar yeni doğmuş yavrular. Bunlar şimdi toprağın içindeler ya da o toprak gübre... yok bizde. Pardon, bu nedir? Bunlar organik atıklar. Yani yanmış inek gübresi, gördüğünüz gibi işte kavun, karpuz vesaire onların şeyleri. Bunun en temel şeyi fayda veren bölümü, yani klasik hayvan gübrelerinden farkı solucanların enzimleri. Yani bunun içinde solucanlar dışkılarken bir enzim bırakıyor. Onun içinde de aynen bizim sağlığımız için gerekli probiyotikler gibi, probiyotik bakteriler gibi doğayı canlandıran, işte kullanılan toprağı zenginleştiren bakteriler ve enzimler oluyor. O bakteri ve enzimler 2 türlü fayda sağlıyor. Birincisi herkesin gözle görünür bir şekilde yaptığı bitki ve ağaçların hızlı gelişimini sağlıyor. Daha erken verim alıyorsunuz, daha çok verim alıyorsunuz ve özellikle meyvelerde bunu fark ediyorsunuz, meyve sebzelerde. Eski çocukluğumuzda işte daha az kimyasalın kullanıldığı, işte genetiğiyle oynanmamış tohumların kullanıldığı dönemdeki sebze meyve tadını alıyorsunuz. Onun da nedeni, asıl nedeni, benim en çok hoşuma giden bölümü, solucan gübresi kullanılan toprak
o bakteriler sayesinde kimyasaldan arınıyor. Orada yeniden bir doğal habitat oluşuyor. Dolayısıyla toprağı iyileştiriyor. Solucan gübresinin bence en temel özelliği toprağı iyileştirmesi, rehabilite etmesi. Ben özellikle kendi zeytin ağaçlarımı da yapıyorum. Solucan gübresini sıvı hale getiriyorum. Yapraktan ilaçlama şeklinde yapıyorum. Ne ilaca ne gübreye başka bir para ödemiyorum. Yani çevredeki ağaçlarla kıyasladığımızda çok sağlıklı, çok daha yaprağı ve dalları var. Ve her sene verimi artıyor. Yani bende neredeyse yok senesi diye bir şey yok zeytinde mesela şu anda. O da doğal gübre kullandığın için tabii ki. Tabii ki. Yani düzenli Şimdi bakım bu konuya değinmeniz de güzel oldu aslında. Son zamanlarda mesela haberleri arttı böyle. Kimyasal gübre çok kullanıldığı için yurt dışından Türkiye'den giden ürünlerin geri döndüğü. Evet. İşte kimyasal kalıntıların çok fazla olduğu söyleniliyor. Şimdi güvenli gıdaya ulaşmak çok zorlaştı. Ya da bu tarz örnekler çok az. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Kapitalizmde en temel amaç kar. Yani insanın, doğanın ne olduğu, hayvanın ne olduğu önemsiz. Kapitalistlik karıdır önemli olan. Dolayısıyla bizlerin zehirleniyor olması, havamızın, suyumuzun, toprağımızın yok ediliyor olması, ormanlarımızın katlediliyor olması, dolayısıyla yediklerimizin de zehirli olması onlar için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ama bizim için anlam ifade ediyor. Çünkü bu bizim yaşamımız. Ya da belki de hasta olmamızı mı istiyorlar acaba? Tabii ki bir taraftan da o. Yani şimdi bu kimyasal ilaç satan hemen hemen bütün firmaların aynı zamanda insanın hasta olduğunda iyileşmesi için gerekli ilaçları da ürettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir taraftan hasta edip diğer taraftan tedavi edebiliyor olmak kar amaçlı yapılar için muhteşem bir durum. Hem hasta et hem iyileştir, iki taraftan para kazan. Dolayısıyla solucan gübresi yani o insanlar için pek tercih edilecek bir şey değil. Kanser grip gibi oldu artık. Yani nasıl hepimiz her an grip olabilirdik, şu an herkes her an kanser oluyor. İyileşen bir daha oluyor. Yani çünkü o da tabii gıdadan bağımsız bir şey değil. Yediğimiz, içtiğimiz değil. Şeyler. Tamamen yediğimiz gıda, içtiğimiz su, aldığımız havayla. Yani bir taraftan madenlerle havayı ve doğayı katlediyoruz. Bir taraftan savaşlarla aldığımız oksijeni zehirliyoruz. Diğer taraftan da en çok da yediklerimizle. Çünkü mesela yanlış hatırlamıyorsam incirde 26 katı zehir çıktı izin verilenin. Yani zehire izin veriyorlar ama 26 katı çıktı. Ya da yapıyorlar. Domates, portakal, mandalina vesaire gönderiyoruz. Onları almıyor ama getirip yurt içinde bize satıyorlar. Dolayısıyla da biz hasta oluyoruz. O yüzden en azından ben de bundan bağımsız olaraktan kendi gıdamı, ailemin, annemin, babamın, kardeşlerimin, ulaşabildiğim kadarıyla dostlarımın bir kısım gıdasını, her şey mümkün değil tabii ki, üretebilmek için çabalıyorum elimden geldiğince. Yani ben yaşamak istiyorum. Yani bir taraftan tabii ki yani temel ihtiyaçlarımı karşılamak için kazanmak durumundayım. Ama bir tane yaşam hakkım var. Ben yaşayabilmek istiyorum. Kaz Dağları'na geldim. Bu güzel doğada yani bir tarafta yeşillikler ve hepimizin çok sevdiği Kaz Dağları, diğer tarafta Ege Denizi. Bir de dostlarım oluyor, ailem oluyor. Dolayısıyla yaşayabilmek temel gayem. Yaşadığımı hissetmeye vaktim olsun istiyorum. O yüzden çok üretim yapmıyorum. Temel ihtiyaçlarımı karşılayacak kadar yapıyorum. Yoksa arıcılıkta da daha çok kovanla arıcılık yapılabilir. Solucan gübresi yani daha çok üretilebilir. Evet. Ama şu anki üretim size yettiği için daha fazlasını yetiyor. Daha fazlasını yetebilir kadar. Yapmıyorum. Peki bu ahşap evi görüyoruz. Çok güzel yapılmış. Evet. Bunu ne amaçla yaptınız? Şimdi bunu da iki amaçla yaptım. Birincisi köylü der ki köy kadar misafir geliyor Abbas'a derler.
Yani Türkiye'nin birçok yerinde bulundum. Dolayısıyla birçok yerde arkadaşlarım, dostlarım var Türkiye'de, yurt dışında. Gelen misafirlerime evim yeterli gelmiyor. Burada yeterli gelmediğinde konaklıyorum. Bir de artık hani emeklilik dedik ya, yani en azından arada böyle konaklamak isteyen kişilere de arada hani misafir edip bir ücret karşılığı. Hani benim için bir oldu ki çalışamayacak olduğumda, çünkü mesela kaza geçirdim, bir dönem çalışamadım. Bir gelir olsun diye. Evet. O da onun için yaptım. Bu sizin emekliliğiniz aslında. Evet, bu benim emekliliğim. Yani oldu da bir yaşlandınız, iş yapamaz duruma geldiniz. O gibi yerde kiralama yaptırırsın. Yani kesinlikle. İçini görebiliyoruz mu? Tabii. Yani bu da gene arkadaşlarımla birlikte kolektif yaptığımız. Kaç metrekare? 18 metrekare taban oturumu var. İşte 12 metrekarede üst katta yatak odası var. Evet. Şöyle içine bir bakalım isterseniz. Tabii. Peki bunu ne zaman yaptınız abi? Maliyetle ilgili dedim sorayım ama yakın bir süreçte mi yaptınız? Geçen sene başladım. Bu sene Kurban Bayramı'nda anca bitirdim. O zaman maliyeti sorabiliriz. Ne kadara mal ettiniz? Ya işçiliğin büyük bir bölümü bizim kendi şeyimiz, arkadaşlarımın şeyleri. Ona rağmen gene 300 bini geçti. İşçilik size ait olmasına rağmen malzeme sadece diyorsunuz. Malzeme, çünkü atıyorum bir tane vida alıyorsunuz. Bugün gittiniz 10 liraysa yarın gidiyorsunuz 15 lira. Doğru. Yani hani başladığım gün bitirecek durumda olsaydım belki de yarı maliyet olurdu. Evet, girişte böyle bir tuvalet, banyo, mutfak, salon kısmı var. Evet. Hemen üst katta da bir ailenin temel ihtiyacını karşılayacak durumda. Yani bu kırsal hayatı deneyimlemek isteyen insanlar da aslında gelip konaklayabilirler, değil mi? Tabii. Hem sana ekonomik bir getirisi olur, destek olmuş olurlar. Tabii. Hem de gelip böyle doğada şimdi burada ben yatağı da kendimiz yaptık. Yatağı bu şekilde karşıya bakar şekilde koyacaktım. İlk planım oydu. Sonra böyle burada dururken pencereyi de küçük yapacaktım. Dedim ya geniş bir açı olsun. Karşıma Çamlıbel, burası Tahtakuşlar zaten buradan önümüze doğru, sağımıza doğru. Yani uyandığınızda, gözünüzü açtığınızda hem Güneş, Ege Denizi ve Kaz Dağları hepsi bir anda. Yatakta uyandığında. Evet. O yüzden... Bu arada çok güzel reklamını yaptık buranın. Arkadaşlar. Biraz öyle oldu. Arada böyle reklam yapmamız da umarım hoş karşılarlar. Çünkü böyle soranlar da oluyor. Hem size de katkımız olmuş olur. Herhangi bir reklam ücreti kimseden almıyoruz. Bu tamamen bu tarz geçinmeye çalışan insanlara desteğimiz. Teşekkür ederim. Kaynaklı. Evet. Siz de gelip Abbas abiye destek olmak isterseniz burayı kiralayabilirsiniz tatillerinizde. Evet. Edremit Körfezi ayaklarımızın altında Abbas abi. Evet. Bütün Körfez. Şöyle göstereyim yakından. Bugün biraz hava bulutlu, yağmurlu. Aslında full yağmur bekliyorduk. Yağmurlu bir çekim planlamıştık ama şansımıza böyle ara ara güneşli, ara ara bulutlu bir gün. Çok güzel oldu aslında böyle. Buranın en çok gecesini seviyorum ben manzara anlamında. O yüzden üstünü kapatmadım mesela terasın. Arka tarafta ışık çok olduğu için yıldızlar görünmüyor ama sırtınızı bu tarafa verip dağa doğru baktığınızda geceyi o zaman yaşıyorsunuz gerçekten. Evet. Şöyle de göstereyim. Terasa çıktığınızda hemen yatak odasının olduğu yerde burası Kaz Dağı Milli Parkı'nın sınırlarına dayanıyor köy. Burası Tahtakuşlar. Hemen daha ileride Çamlıbel ve önünde Edremit Körfezi yani Ege Denizi yer alıyor. Şu karşısı da Akçay Altınkum zaten. Karşımız Ören. Burhaniye'ye yakın. Evet. Karşıda Ayvalık adalarına kadar, Midilli'ye kadar gözüküyor herhalde buradan. Görünüyor. Evet, Abbas abinin bu şirin küçük evini kiralamak isterseniz açıklama kısmında Abbas abinin iletişim numarasını bırakacağım. Kendisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi yukarı doğru çıkalım.
Oğlum. Yaman. Ne yaptı? Ne? Küstün mü yoksa? Küstün mü? Gel. Gel bak. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Şimdi sen mesela yarına gelecek olsaydın bugün baca temizleyecektim. Niyetim oydu. Artık yarına bıraktım o işi. Burayı görmeyen insanlar şey zannediyor. İşte inzivaya çekilmiş, kabuğuna çekilmiş. Ondan sonra tasını tarağını toplamış. Çok ücra, kıyıda köşeli bir yerde zannediyor. Sonra buraya geldiklerinde de öyle olmadığını görüyorlar. Tabii beni tanımadıkları için ya da yeteri kadar tanımadıkları için ben sosyal bir insanım. Dolayısıyla hani eşim, dostum, arkadaşım, ailem vesaire olmadan uzun süre yapamam. Öyle birisi değilim. Yani hayatımın hiçbir döneminde yalnız olmadım. Hani böyle inzivaya çekilecek birisi de hiç olmadım. Yerinden çıktı. Evet. Oy yavrucuğum benim tatlı kızım. Evet Abbas abi. Bugün videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama Evet. öncesinde tabii ki senin böyle bu tarz yaşamı kurmak isteyenlere önerilerin, tavsiyelerin olur mu? Olmaz mı? En basiti görüntüdeki. Bak böyle bir tatlı çocuklara sahip oluyorsun. Onlarla yaşıyorsun. Onlarla karşılıklı sevgiyi hissediyorsun. Onun haricinde gerçek anlamda yani %100 bir özgürlük yok tabii ki de en azından bireysel bir özgürlük ortamına sahip oluyorsun. Demin de bahsettik, temiz gıdaya ulaşım şansın oluyor. Kendi ürettiğini tüketiyorsun, dostlarına, ailene en azından yapabildiğin kadarıyla temiz, sağlıklı şeyler ulaştırıyorsun. Stresten, koşturmacadan uzaklaşıyorsun. Yani en insani yaşam bu bana kalırsa. Hani sisteme olabildiği kadar az entegre olaraktan, olabildiği kadar da hem biyolojine, hem fizyolojine, hem psikolojine uygun bir yaşam aslında doğada yaşamak. Şu an hiç yaprak kalmadı, onu görüyorsun. Havalar ısındığında onun ilk tomurcuklarını görüyorsun. O tomurcuklardan ufacık bir kafasını çıkarmasını görüyorsun. Sonra yemyeşil, çok canlı bir şey görüyorsun. Her gün uyandığında yeni bir coşkuyla yeni bir şey göreceksin. Farklı bir şey göreceksin. O yaşamı göreceksin. Onu görüyorsun. Onun heyecanıyla şey yapıyorsun. Ne bileyim kış olduğunda başka bir güzellik. Sonbaharda işte o sarı, turuncu, kırmızının tonları. Tohumdan bir şey dikiyorsun. Onun sebzesini ya da meyvesini yiyorsun. Hani bir şeyi var etmiş olmanın tadını alıyorsun. Bilmiyorum yani hele de böyle bir şeyi tadınca insanın şehirde yaşayabilmesi,
şehirdeki o insani olmayan koşulları kabullenebilmesi çok olası gelmiyor bana. Tabii ki imkanlarla alakalı, zorunluluklarımız var hepimizin. O sorumluluklarla alakalı. Ama bence insan biraz da o alıştığı, kendine konfor dediği şeylerden vazgeçerse, birazcık emek harcarsa, birçoğumuz için bunlar hayal olmaktan öteye geçer yani. Bence insanlar isterse başarabilir. Yani insan uzaya gitti. İnsan yerin bilmem kaç kilometre altını görebiliyor. Yani yerin üstünde emeklemeyi mi beceremeyecek? Bence istemek çok önemli bu tarz şeylerde. Bugün için çok teşekkür ederiz. Çok güzel sohbet oldu. Ben çok teşekkür ederim. Kendimi anlatabildim. Köyümüzü anlatabildim belki. Bir şeyleri paylaşmak, yani paylaşmanın şekli önemli değil. Bir şeyleri paylaşmak mutlu ediyor beni. Burada olduğun için de ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Görüşmek dileğiyle. Gel kızım, gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel tat. Mişa, Mişa. Gel, gel Mişa. Mişa gel buraya. Yok oğlum yok sen. Gel, gel bebeğim. Kardeş mi gelmiş sana?